Herkese merhaba, ben Ramazan. Kanala hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz yakın zamanda Apple yeni işlemcilerini tanıttı. İşte M3 Ultra'lar, M4'ler, hatta yeni M4 MacBook Air'ler vesaire tanıtıldı. Şimdi bunların hepsi çok güzel, çok hoş, çok iyi işlemciler, çok iyi iş görüyorlar. Fakat benim burada değinmek istediğim farklı bir konu var. Çünkü tüketici aslında hala eski nesil Apple bilgisayarlara bakıyor. Yani bunları satın almak istiyor. Benim bugünkü konum MacBook Air M1 üzerine olacak aslında. Biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. MacBook Air M1 hala alınır mı, alınmaz mı gibi bir sorunun cevabını vermek istiyorum. Çünkü dediğim gibi tüketiciler bu konuda hala cihazları satın almak istiyorlar. Bu arada kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz bana destek olabilirsiniz. Çok memnun olurum. Videoya devam edelim. Eğer siz de MacBook Air M1 yani ilk çıkan Apple silikon işlemcisi olan M1'li bir cihaz satın almak istiyorsanız bu video tam size göre. Çünkü birazcık kullanıcı deneyiminden bahsedeceğim. Ben uzun süredir MacBook Air M1 kullanıyorum. Tabii konfigüre edilmiş halini kullanıyorum ben. Şimdi isterseniz hızlıca bir MacBook Air M1 nasıl bir cihaz? Öncelikle ondan bahsedeyim size. Şimdi M1 MacBook Air 2020 yılında tanıtıldı ve ilk çıktığında gerçekten birçok kişi tarafından satın alındı. Çünkü içerisinde bir soğutma fanı olmamasına rağmen işlemci gücü çok iyi olduğu için birçok kişi tarafından tercih edildi. Ama ben öncelikle bir tasarımına değinmek istiyorum. 2025 yılında hala bu tasarım güncel mi diye soracak olursanız bence MacBook Air M1'in tasarımı hala güncel sayılır arkadaşlar. Yeni modellerde tabii çentikli bir ekranla birlikte geliyor cihaz. Çok daha iyi bir ekran ve kullanım deneyimi sunuyor. Evet ama MacBook Air M1'in hala yani 2020 yılında üretilmiş MacBook Air'in hala tasarım olarak güncel olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada kullanım olarak yeni neslinden çok bir farkı olmadığını şimdiden söyleyeyim. MacBook Air M1 13.3 inç Retina bir ekrana sahip ve bu ekran 2K çözünürlüğünde. Nispeten ince çerçevelere sahip. Sadece kameranın bulunduğu kısımda herhangi bir çentikli tasarım olmadığı için yeni modellerdeki gibi üst kısım biraz daha kalın sayılabilir. Kasa tasarımı olarak alüminyum bir kasaya sahip ve arkadan ön tarafa doğru incelen bir yapıya sahip. Bu da bence yeni modellere kıyasla tasarımın daha ince durmasını sağlıyor. 1.29 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bu da taşımak için gerçekten çok hafif bir ağırlık. Yani MacBook'unuzu ve şarj aletinizi aldığınızda toplamda 1.5 kilo kadar bir ağırlığı taşımak inanın gün içerisinde müthiş bir konfor sağlıyor. Ekranından bahsetmiştim. 13.3 inçlik bir Retina ekrana sahip. 2K çözünürlüğünde, aynı zamanda True Tone özelliği mevcut bu ekranda. Çalışırken de gerçekten gayet keyifli bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Ekran size kullanırken herhangi böyle bir eski bir ekran kullanıyormuş hissiyatı vermiyor. Bundan emin olabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, eski bir Windows laptopunuz varsa işte 1920'ye 1080 yani Full HD bir çözünürlüğe sahip ekranı vardır muhtemelen. Hiç onlar gibi görünmüyor. Gün içerisinde gerçekten oldukça konforlu bir ekran deneyimi sunuyor. Şimdi tasarım hakkında yapılacak çok fazla bir yorum yok. Apple'ın bütün tasarımları bence oldukça başarılı. MacBook Air M1'de yine 2020 yılında üretilmiş olmasına rağmen tasarım olarak gerçekten çok güncel görünüyor. Bunun dışında videonun ana konusu tabii ki de bu M1 çipin performansını konuşmak. Yani bu M1 çip hala 2025 yılında kullanılabilecek düzeyde mi? Bundan bahsetmek istiyorum ama bunu videonun sonlarına doğru bahsetmek istiyorum biraz daha. Çünkü ben de bir MacBook Air M1 kullanıcısı olarak son dönemlerde yaşadığım tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ondan öncesinde size batarya ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi ben cihazı 2021 yılında aldım ve oldukça güncel bir şekilde aldım. Yani henüz M2'ler tanıtılmamıştı. Şimdi kullanım süresine baktığımız zaman ben bu cihazı ilk aldığımda günlük kullanımda yani işte sadece internete girmek ya da bir şeyler izlemek için bana ortalama 14-15 saate kadar bir şarj süresi sunuyordu. Yani bir kullanım süresi sunuyordu. Ben oldukça başarılı buluyordum bu arada. Aynı zamanda bunun dışında ben cihazda kurgu montaj işlerimi de hallediyordum. Yani işte Photoshop olsun, Adobe Premiere olsun bunları kullanıyordum. Bu kullanımda da yani tam bir kullanımda da ortalama 6 saat, 6-6,5 saat kadar bir kullanım süresi sunuyordu. Özellikle dışarıdayken çok iyi bir kullanım süresi olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü dışarıdayken 6-6,5 saat kadar Premiere'de kurgu yapmak ya da Photoshop'ta edit yapmak gerçekten oldukça konforlu oluyordu. Peki gelelim 2025 yılının başlarında, Mart ayındayız. Şu anda kullanım süresi nasıl derseniz, kurgu konusunda arkadaşlar ortalama 3,5 saat, işte zorlarsanız biraz 4 saate kadar size yine Adobe Premiere Pro'da kurgu yaptırabiliyor cihaz. Bence gerçekten hala başarılı olduğunu düşünüyorum sürenin. Çünkü birçok Windows bilgisayarda hala bu sürelere erişmek çok zor. Çok yeni ve güncel bir cihaz almıyorsanız ve fiyatını da göz önünde bulundurursak gerçekten bence süre hala çok başarılı. Günlük kullanıma gelecek olursak işte bir şeyler izlemek ya da internete girmek, Word, Excel gibi programları çalıştırmak açısından baktığımız zaman da yine günlük kullanımda ortalama 8,5-9 saati kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Bence yine bu oldukça iyi bir süre. Tabii burada batarya kapasitesinin %81'e indiğini de belirtmek gerekiyor. Yine de bu durumdaki bir cihaz için kullanım süreleri oldukça makul diye düşünüyorum. Şimdi sıradaki özelliğimiz cihazın sessizliği. Şimdi bu cihazda fan yok arkadaşlar. Bu özellik Windows kullanan kişileri, yani bir Windows laptop kullanan kişileri bu tarafa çok
çok yönlendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü benim bu cihazı seçmemde oldukça etkili olmuştu. Şimdi Apple'ın cihazları arkadaşlar MacBook Pro'lar, MacBook Air'ler, Mac Studio'lar, Mac Mini'ler bunların hepsi oldukça sessiz cihazlar arkadaşlar. Peki soğutma problem oluyor mu derseniz arkadaşlar günlük kullanımda MacBook Air kesinlikle ısınmıyor. Yani işte Google Chrome kullanırken, maillerinizi kontrol ederken, film izlerken ya da başka bir işlem yaparken kesinlikle ısınmıyor. Fakat Adobe Premiere Pro kullanırsanız, Photoshop kullanırsanız kısmi bir ısınma söz konusu, tabii render hariç. Render alırken cihaz gerçekten ısınıyor ama herhangi bir problem ben bugüne kadar yaşamadım. Şimdi ana konuya dönecek olursak burada sessizlikten bahsediyorduk. Açıkçası arkadaşlar sessizlik yani hiçbir fan sesinin olmayışı çok büyük bir konfor. Herhangi bir Windows bilgisayar yani Windows bir laptop ya da kasa kullanamayacak düzeye getiriyor bu sizi. Şimdi bendeki modelin özelliklerinden bahsedeyim size çok kısa. Bendeki 16 GB RAM'li ve 512 GB depolamaya sahip olan modeli. Aynı zamanda CPU'su da 8 CPU, 8 GPU şeklinde geçiyor. MacBook Air M1'lerin bazı modellerinde 7 CPU olduğunu biliyorum. Buna da alırken dikkat etmenizi öneririm. Çok arada bir fark olduğunu düşünmüyorum ama yine de bilerek almanız önemli. Bunun dışında piyasada daha çok 8 GB RAM modeli ve 256 GB depolamasıyla birlikte satılıyor bu cihaz. Her ikisi de iş görüyor ama tabii ki 16 GB RAM'li model ve 512 GB depolama gün içerisinde size daha fazla esneklik sağlıyor. Şimdi bu video düzenleme konusu için RAM ne kadar önemli? Bence Apple cihazlar için çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü 8 GB RAM evet belli bir yere kadar yeterli olabiliyor ama 16 GB RAM gerçekten sizi uzun bir süre kurtarabiliyor, öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim biraz da yazılım desteğine. Apple bu cihaza hala güncel yazılımlarını vermeye devam ediyor arkadaşlar. Yani yazılımla ilgili herhangi bir problem yaşamazsınız. Bunu çok net söyleyebilirim. Yazılım desteğiyle ilgili aklınıza herhangi bir soru işareti bulunmasın. Uzun yıllar boyunca hala yazılım almaya devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim artık şu işlemcinin performansına, çünkü buna istinaden bazı yorumlarım olacak. Arkadaşlar MacBook Air M1 yani M1 işlemcinin ilk modeli ve sanırım diğer M1 işlemciler arasında da en güçsüz olanı. Çünkü o dönemler yine Mac Mini ve MacBook Pro'larda da yine M1 modellerine ulaşabilmek mümkündü. Sadece MacBook Air'de değildi bu işlemci. Fakat MacBook Air'in içerisinde herhangi bir fan olmayışının sebebiyle performans olarak diğer cihazlara göre biraz daha aşağıda kalabiliyordu. Bu da yapılan testlerde ortaya çıkıyordu zaten. Peki M1 işlemci günümüzde hala kullanılabilir mi? Yani hala performanslı bir şekilde çalışıyor mu? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Ben bu cihazı aldığım günden bugüne kadar hala videolarımı ve fotoğraflarımı editleyebiliyorum. Yani bu cihaz size özellikle şunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. 4K olarak video editletebiliyor. Fakat videonun üzerine ne kadar eklenti attığınız ya da ne kadar efekt kullandığınız, üzerine kullandığınız renk paletleri, işte renk efektleri ne kadar fazlaysa tabii ki de o kadar kasacaktır. Timeline'da çalışırken normalde sadece 4K bir videoyu attığınızda standart bir kamerayla yaptığınız 4K işte 8 bit veya 10 bit bir videoyu gayet sağlıklı bir şekilde timeline'da çalıştırabiliyor. Bakın render süresinden bahsetmiyorum çünkü render süresi bu cihazın hep uzundu arkadaşlar. Yani ben bu cihazı ilk aldığımda da render süresi uzundu. Hala render süresi uzun. Bunun da sebebi içerisinde bir fan olmaması ve ısınan işlemcinin belli bir frekansta sabit olarak duruyor olması. Şimdi bazı programlardan bahsedeyim kısaca. Mesela Premiere Pro'da oldukça iyi çalışıyor cihaz. İlk çıktığında tabii ki Premiere Pro ile yani Adobe programlarıyla çok fazla uyumlu değildi M1 fakat çok kısa bir sürede bunu tolere etti Adobe. O yüzden Premiere Pro, Photoshop, işte Illustrator, InDesign gibi programlarda çok rahat çalışabildiğinizi söyleyebilirim. Fakat işin After Effects kısmına geldiğinizde yani daha ağır işlemlerin yapılacağı bir kısma geldiğinizde bu cihaz ilk alındığı günden beri yani ilk çıktığı günden beri çok fazla verimli çalışamıyor. Bunun da sebebi grafik işlemcisinin yani çekirdek sayısının yine düşük olması. 8 GPU ile birlikte geldiği için cihaz ve bir ısınma problemi olduğu için After Effects'te biliyorsunuz Premiere Pro'ya göre, Photoshop'a göre biraz daha ağır bir program olduğu için cihazın işlem gücü o konuda biraz yetersiz kalabiliyor. Peki MacBook Air M1 hala günümüzde alınabilir mi sorusunun cevabını vermek gerekirse ne için kullandığınıza bağlı olarak hala satın alabileceğinizi düşünüyorum. Tabii ki bu cihazı alın, işte video editleyin, kurgu yapın, işte orada Photoshop'ta fotoğraflarınızı editleyin, After Effects'te işte 2D, 3D çalışmalar yapın demiyorum kesinlikle. Çünkü bunları yapmak için artık bence uygun bir cihaz değil. Ama hala çok eski Windows bilgisayarlara göre çok performanslı çalıştığını söylemek doğru olur. Fakat dediğim gibi bunu kurgu yapacaksanız, Photoshop'ta edit yapacaksanız almayın. Ama ben hobi olarak yapıyorum bu işi. Yani videolarımı hobi olarak çekiyorum ve benim için çok problem değil diyorsanız yavaş olması. İşte fotoğraf çekiyorum, fotoğraflarımı editleyeceğim. İşte çok fazla işlem gücüne ihtiyacım yok. RAW editlemiyorum, JPEG editliyorum diyorsanız yine cihaz size yeterli gelecektir. İşleminizin süresi uzayacaktır ama
ama yine de bu işlemleri size yaptıracaktır bu cihaz. Ama yine de dediğim gibi editörler için özellikle tavsiye etmiyorum. Böyle bir cihaz değil. Zaten Apple'ın bu cihazı çıkarma amacı da bu değildi. Fakat ben bir video editör olarak cihazı çok beğendiğim, taşıyabildiğim, çok hafif olması ve işlem gücünün bana yeterli gelmesi sebebiyle uzun yıllardır kullanıyorum. Peki kimler alabilir bu cihazı? Öğrenciler için kesinlikle 10 üzerinden 11 cihaz. İkinci elde dediğim gibi bulabilirsiniz. 15.000 TL'ye 16.000 TL'ye temiz kullanılmış cihazlar internette mevcut. Öğrenciler için de oldukça yeterli bir bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda sık seyahat eden kişiler için de oldukça ideal bir cihaz olduğunu düşünüyorum hala. Yani uygun fiyatta bir cihaz arıyorsanız ve ikinci el alabilirim, benim için problem yok diyorsanız kesinlikle bu cihazı size öneririm. Çünkü seyahatlerinizde, iş akışınızda, işte Excel tablolarınızda, maillerinizde, toplantılarınızda, görüşmelerinizde gerçekten bütün işinizi halledecektir bu cihaz. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bütçeniz çok fazla yoksa ikinci el bir cihaz alabilirim diyorsanız ama aynı zamanda hem performanslı olsun hem de tüm gün işimi görebilsin ve pil süresi de uzun olsun diyorsanız temiz kullanılmış ikinci el bir MacBook Air hala işinizi görecektir arkadaşlar. Eğer bütçem var diyorsanız da M2 düşünülebilir. Hatta yeni çıkan M4 MacBook Air'lerden de satın alabilirsiniz. Artık videoyu kapatmanın vakti geldi bence. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? MacBook Air M1 hala satın alınabilir bir cihaz mı? Hala güncel bir cihaz mı? Yoksa yeni çıkan cihazlar MacBook Air M1'den çok farklı mı? Varsa farkları nelerdir belirtirseniz sevinirim. Yorumlarda görüşelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.